Binance borsasında işlem ücreti olmadan ikili yatırım ile hem kripto alın hem faiz kazancı sağlayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurucu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ali. Bugün en kısa ve anlaşılır şekilde Binance borsasında bulunan ikili yatırım nedir ve nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim. Tabii ki bunun için bir Binance hesabına ihtiyacımız olacak. Eğer hala bir Binance hesabınız yoksa açıklamalarda bulunan ve ömür boyu geçerli olacak komisyon indirimli referans linki ile kolayca kayıt olabilirsiniz. Şimdi bu ikili yatırım nedir? Bunu daha detaylı inceleyebilmek için Binance borsasına geçiş yap. Üst tarafta bulunan kazan seçeneğinin üstüne geldiğim zaman aşağıda açılan pencerede sağ tarafta ikili yatırımı zaten görüyoruz. Buna bir kere tıklıyoruz ve bizi olduğu gibi ikili yatırımın bulunduğu ekrana yönlendirdi. Burada gördüğünüz gibi iki adım var. Birinci adım ve ikinci adım. İlk olarak birinci adımda şu şekilde tümüne göster dediğim zaman burada bu ikili yatırım için kullanabileceğimiz kripto paraları görebiliyoruz. Burada hangi kripto para birimini seçtiğiniz biraz sonra anlatacağım işlemler için hiçbir önemi yok. Yani istediğiniz kripto parayı seçerek işlemlere devam edebilirsiniz. Ben Bitcoin'i seçerek işlemlere devam ediyorum. Şimdi aşağı biraz daha indim ve ikinci adımı gördüm. Bu ikinci adımda tabii kendi içine bu şekilde 4 adıma ayrılmış. Şimdi ikinci adımda daha doğrusu Binance ikili yatırımda iki farklı seçenek vardır. Alış ve satış. Buradan alışa geleyim. İlk olarak alış kısmından bunu anlatmak istiyorum. Yani bunu direkt anlatmak yerine uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Daha açıklayıcı olacağını düşündüğüm için. Şimdi burada alışa geldik. Alışa geldiğimiz zaman burada kalem gibi bir seçenek var. Buna bir kere tıkladığım zaman bize karşımıza bu şekilde bir ekran çıkartıyor. Burada iki farklı veri var. Bir hedef fiyat, iki uzlaşma tarihi. Şimdi bu ne demek? İlk olarak bugün 15 Mart ve güncel olarak Bitcoin fiyatı 24.850 dolar. Örneğin ben buradaki ilk seçeneği seçiyorum. Burada ilk seçeneği seçerek şunu demiş oluyorum. Uzlaşma tarihi geldiğinde yani bundan 2 gün sonra 17 Mart tarihinde Bitcoin'in fiyatı 24.500 ve daha aşağısı ise buraya aktardığım para ile bana 24.500 dolardan Bitcoin al demiş oluyorum. Örneğin bu tarih geldiğinde Bitcoin fiyatı işte 24.400 dolardır mesela. 24.500 dolardan Bitcoin almış oluyor. Peki şimdi diyeceksiniz ki bunu normalde de yapabilirim. Yani ben bunu manuel olarak da yaparım. İşte ayın 17'sine kadar beklerim. 24.500'ün altına indiyse oradan alırım. Bunun bize ne gibi bir avantajı olacak diyecek olursanız eğer burada gördüğünüz APR oranı. Yatırdığınız para tutarı kadar. Bu APR oranları bu arada yıllıktır. Burada yatırdığınız para tutarı kadar örneğin 1000 dolar yatırdınız. Yatırdığınız 1000 dolar işte yıllık %240 oranında bir faiz kazancı da elde etmiş olacaksınız. Yani zaten o kriptoyu alacaksınızdır ve kafanızda kurduğunuz bir fiyat da vardır. İşte 24.500'ün aşağısında olursa ben alırım diyorsunuzdur. O zaman gelip burada bu işlemi yapmanız size ekstradan burada faiz kazancı da sağlamış olacak. Peki diğer seçeneğe gelelim, yani satışa gelelim. Aslında hiçbir farkı yok. Burada da elimizdeki kriptoyu satmış oluyoruz. Yani mantık tamamen aynı. İşte yine birinci seçenekte mesela diyor ki hedef fiyat 25.000. İşte şu an Bitcoin fiyatı 24.800 dolar. İşte uzlaşma tarihi 17 Mart. Bu arada bunlar değişiklik gösterebiliyor. Hem alışta hem satışta. Yani uzlaşma tarihi değişik olabiliyor. Fiyatlar değişik olabiliyor. Burada size uygun olanı seçebilirsiniz. Böyle birçok seçenek var. Şimdi ben buradan devam edeyim. Hedef fiyatı 25.000 dolar dedik. Uzlaşma tarihi de 17 Mart. Şimdi 17 Mart tarihinde Bitcoin'in fiyatı 25.000 ve 25.000 doların yukarısında ise, örneğin 25.000 doların üstünde ise, yani 26.000 dolarsa veya işte 25.000 dolardan biraz yukarısı da olabilir. 17 Mart tarihinde elimizdeki Bitcoin'leri 25.000 dolardan satmış oluyor. Alışta da dediğim gibi bunun hani normalden farkı ne diyecek olursanız yine aynı. Burada bize sağlamış olduğu bir ekstra kazanç var. Bu şekilde bunu kapatayım. Yani şu şekilde de bir özet geçeyim. Binance ikili yatırım bizim belirlediğimiz günde, bizim belirlediğimiz tarihte, bizim belirlediğimiz fiyatta elimizdeki kriptoyu satar veya elimizdeki dolar ile belirlediğimiz gün ve belirlediğimiz fiyattan kripto alır. Buna ek olarak da orada bulunan APR oranına uygun bir şekilde bize ekstra bir kazanç sağlamış olacak. Binance ikili yatırım aslında bu kadar basit. Şimdi uygulamalar olarak da buradan bir işlem göstermek istiyorum. Şimdi buraya eğer ilk defa geldiyseniz buraya gelin. Ben de bu hesaptan buraya ilk defa geliyorum.
Buradan ileri tuşuna bastığımız zaman karşımıza böyle bir test seçeneği çıkacak. Teste başla diyorum ve buradaki soruları çözeceğiz. Şimdi buradaki soruları beraber çözelim. Zaten bu 6 tane soruya doğru cevap verebiliyorsanız eğer Binance ikili yatırım nedir onu anlamışsınız demektir. İlk soruda ikili yatırım ne tür bir üründür diye soruyor. A seçeneğiyle zaten direkt sıfır risk diye görür görmez bunun yanlış olduğunu anladık. Çünkü sıfır riskli bir ürün değil. Bunun da bir riski var. İkili yatırımda hedef fiyat ve uzlaşma tarihi ne anlama gelir diyor. Hedef fiyat kripto para almak veya satmak istediğimiz fiyattır. Uzlaşma tarihi ise kripto paraları almak veya satmak istediğimiz tarihtir. Bu da doğru. Katılım sağlandıktan sonra hedef fiyatın hiç değişecek mi? Hayır, katılım sağladıktan sonra hedef fiyat değişmez. Dördüncü ve beşinci soruda da iki farklı senaryo var. Şimdi bunlara bakalım. Dördüncü soruda diyor ki elimizde bir Bitcoin var. Bunu 52 bin dolardan satmayı umuyorum. Bitcoin ikili yatırım ile yüksekten sat ürüne BTC'yi 52 bin dolar hedef fiyatından satmak için katılım sağladım. Uzlaşma tarihinde Bitcoin fiyatı 52.500 dolar. Bu uzlaşma tarihinin sonunda yani bu işlemin sonunda ne kadar alacağım diye burada sormuş. Şimdi burada 52 bin dolardan satmak istediğimiz için ve uzlaşma tarihi geldiği zaman Bitcoin'in fiyatı da 52.500 dolar olduğu için bizim elimizdeki 52 bin doları satarız. Ama 52 bin dolardan satarız. Yani 52.500 dolar değil. O anki Bitcoin'in fiyatının önemi yok. Yani 52 bin doların üstünde olduğu sürece herhangi bir önemi yok. İsterse 1 milyon dolar olsun. Bunu yine 52 bin dolardan satar. Artı bir de BUSD cinsinden bir getirisi olur. Şimdi 5. soruya geldiğimiz zaman bir BNB'yi 330 dolardan almayı umuyormuş. BNB ikili yatırım düşükten al ürünle BNB'yi 330 dolar fiyat hedefinden satın almak için katılım sağlamış. Uzlaşma tarihinde BNB fiyatı 345 dolardır. Bu işlemin sonunda ne kadar alacak diye sormuş bize. Şimdi bizim belirlediğimiz fiyat ne kadar? 330 dolar. Peki o anki güncel fiyat ne kadar? 345 dolar. Yani 330 dolar ve aşağısı olmadığı için o anki güncel fiyat herhangi bir alım gerçekleştirmeyecek. Bize 330 doları olduğu gibi verecek. Bir de artı olarak USDT cinsinden bize ekstra bir kazanç sağlamış olacak. İkili yatırımın riski nelerdir diye sormuş. Zaten burada hani direkt gözümüze ilk çarpan ikili yatırımın içermez sorusu direkt yanlış. A seçeneğine baktığımız zaman risk piyasa fiyattan uzlaşma tarihinden satın almak istediğimiz hedef fiyatın çok altına düşmesi durumunda nispeten yüksek bir fiyattan alıyor veya tam tersi hani satıyor olması demiş. Bu ikili yatırımdaki risk budur. Doğru cevap bu. Şimdi gönder dediğimiz zaman testi başarıyla geçtiniz diyor ve bitti diyelim. İlk ikili yatırıma gidin seçeneğe tıkladığımız gibi bu ekrana tekrar geldik. Şimdi buradan bir BTC alış gerçekleştireceğim. Buradan ben herhangi bir seçeneği seçeyim. Mesela ben burada en üsttekini seçtim. Uzlaşma tarihi 17 Mart. Hedef fiyat 24.500. APR oranı da gayet güzel. Onayla dedim. İleri diyorum. Daha sonra buradan ne kadarlık bir alım gerçekleştireceğimi sormuş. Bu arada ben geri gidip buradaki USDT'yi BUSD yapacağım. Çünkü benim elimde BUSD var. Burada hangisini seçtiğimiz yani USD, BUSD de bu şekilde tekrardan buradan seçebiliriz. Onayla dedim. İlerle dedim. Şimdi bu ekrana geldik. Tutarı girin diyor. Burada ne kadarlık bir ben 5 dolar yazıyorum buraya. Yani 5 dolarlık bir alım gerçekleştireceğim. Burada da fiyatı yazdıktan sonra ilerle diyorum. Şimdi burada zaten iki farklı durumda iki farklı senaryoyu da bize burada sunmuş. İlk senaryoda diyor ki uzlaşma tarihinde fiyat 24.500 seviyesinden üzerindeyse elime 5.06 BUSD bir getiri gelecek. Şurada görüntüle dediğim zaman daha detaylı bir şekilde görebiliriz. Buradaki getiri gözünüze küçük gelmesin. Yani zaten 5 dolarlık bir işlem açtım. 5 dolara göre yine fena değil. Burada dediğim gibi çok daha detaylı bir şekilde işlemi görebiliyoruz. Tamam dedik. İkinci bir senaryo daha var. Uzlaşma tarihinde fiyat 24.500 seviyesinde veya bu seviyenin altındaysa diyor Bitcoin almış olacak. Bitcoin'i aldığı yetmiyor bir de bize ekstra faiz kazancını yine sunmuş oluyor. Yani bunu da yine alıyoruz. Buradan iki farklı durumu da işaretledikten sonra ileri diyoruz. Daha sonra buradaki kutucukları da işaretliyoruz ve katıl dediğimizde bu şekilde bize tekrar bir uyarı gösteriyor ve onayla dediğimizde bu işleme katılmış oluyoruz. Bu şekilde buna katıldık. Peki burada işlemi açtıktan sonra bunu nereden takip edeceğiz derseniz eğer hemen cüzdan kısmına geçelim.
Şu şekilde cüzdan özetine tıkladım. Bu cüzdan ekranında biraz aşağı indiğimiz zaman kazan kısmını görüyoruz. Bu kazana tıklayalım. Cüzdandan kazan kısmını da açtıktan sonra zaten burada ikili yatırım seçeneğini de şu şekilde görebiliyoruz burada. İkili yatırıma geldiğimiz zaman ben daha sonra da 0.01 BUSD'lik bir işlem daha açtım. Burada kaç tane işlem açarsak açalım hepsini ayrı bir şekilde detayıyla görebiliyoruz. Buradaki uzlaşma tarihi sona erdiği zaman burada gördüğünüz gibi saatini de yazmışlar. Uzlaşma tarihinden sonra işte iki tane senaryo var dedik, ya alıyor ya da alamıyor. Her iki türlü de buradaki paramız spot cüzdanımıza yansımış olacak. Binance ikili yatırım hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda veya Telegram kanalımıza sormayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.